TRT Radyo 1'de Renkli Anlar devam ediyor. ...14.19'u gösterdi saatimiz, programımız devam ediyor. İnternet dünyası, sanal dünya diyoruz son bölümde. Bugün sosyal ağlarda kariyer yönetimini konuşacağız. Konuğumuz sürekli konuklarımızdan internet pazarlama danışmanı, Kültür Üniversitesi öğretim görevlisi Sayın Aytaç Mesci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz, sağ olun, merhaba. hoş bulduk. Bugün yılın son birlikteliği program, olacak evet. Sizinle, son programı olacak. Şimdi sosyal ağlarda kariyer yönetimi deyince ne anlıyoruz? Sosyal ağlarda kariyer nasıl yönetilir? Evet. Buradan başlayalım. Öncelikle güzel bir yıl oldu. Son yıl için, son Evet. program için konuşacağız. Bir değerlendirme alacağız son bölümde. alacağız tabii. Öncelikle kariyer yönetimi kısaca, tabii insanların kariyerini daha iyi yere gitmesi, daha etkili işler bulabilmesi için yapması gereken hani standart işte CV'sini doldurması, başvurması gibi adımlardır. Ama günümüzde biraz kariyer yönetimi kavramı değişmeye başladı. İnsanlar sosyal ağ çok güncel, hayatımızın neredeyse ortalama 11 ile 14 saat arası vakti sosyal ağlarda geçmeye başladı. Sadece bizim değil, aynı anda da kariyer firmaları ve bunu kontrol eden, iş arayan kariyer uzmanları, bizim gizli kariyer hunter'ları dediğimiz, kariyer hırsızları veya kariyer bulucuları dediğimiz terimler var. Avcıları dediğimiz, evet. Bunlar da orada ve ayrıca kariyer elemanlarını, adaylarını bulmaya çalışıyorlar. Şimdi böyle durumda sosyal medyayı doğru şekilde kullanmamız gerekiyor. Burada bir sürü, öncelikle söylemem gereken bir sürü sosyal ağ çeşidi var ama öncelikle bir kariyer sosyal ağlarda sosyal iş ağları var. Buralarda etkin olması lazım ki dünya çapında en çok bilinen LinkedIn'dir. LinkedIn dediğimiz bir sosyal ağ var. Burada Türklerin ortalama bildiğim kadarıyla bir 300 bin, 350 bine yakın Türk bilgisi var içeride kayıtlı. Ve daha eskiden Çembernet olan, sonradan Zing'in satın aldığı bir sosyal iş ağı var. Orada da 500 bini geçti Türk üye sayısı. Ve burada tamamen kişilerin CV'lerinin aktif olduğu, yaptıkları işleri anlattıkları ve etkin şekilde işleri başvurdukları, iş ilişkileri geliştirdikleri bir sosyal ağ var. Yalnız Zing burada bildiğim kadarıyla son gelişmelerde galiba İstanbul ofisini kapatıyor. Açmışlardı ama hepsini merkeze taşımaya karar almışlar. Burada şimdi şunlardan bahsedeyim. Sosyal ağda eskiden mesela bir iş görüşmesine aday bir CV uzatıyor ve CV'de bir sürü şeyi yaptığını söylüyor ama bunun gerçekselliğini o dakikada görüşmede olanlar sadece o sürede, bir saatlik, yarım saatlik görüşmede anlayabiliyorlar ki adaylar bazen burada karşı tarafı doğru şekilde kendini yansıtamayabiliyor veya olmadığı gibi gösterebilme şansı olabiliyor. Evet. Şimdi sosyal ağlarda olay biraz değişti çünkü artık o kariyer avcıları dediklerimiz kişilerin CV'lerinde sadece yazdıklarına değil, bir de sosyal ağlarda ne kadar etkin olduklarına bakmaya başladılar. Şimdi orada yazdığı bir yorumla, girdiği bir yazıdaki kendi yazdığı bir paragraf fikriyle, başkasının yazdığı yazılara söylediği fikirler, katıldığı gruplar, yani kendinin aslında o 2-3 kağıtlı CV'de yazdığı düşüncelerini gerçekten nasıl aktarıyor? Ne kadar popülerliği var? Yani bir mesaj attığı zaman ona gelen cevap ne kadar? Hangi kısımlarla bağlantı gibi kriterlere bakmaya başladılar. Bu yüzden de artık daha da genişledi. Tabii ki artık açıkçası elemanın daha iş görüşmesine gelmeden evvel bilgileri hazır. Bir ölçülebilir duruma geldi. Böyle olunca artık bir kere iş arayanlara sadece kariyer sitelerine değil, oraya başvuru değil, bir de sosyal ağlarda etkin olmaları lazım. Bir de kendi yüzünü gösterecek çalışmalar yapması lazım. Yani şunu söylüyorum, artık mesela bir Facebook'u kullanırken misal veriyorum, pikniğe gittiğin resmini koymak, doğallık açısından koyarken belki iş görüşmesinde ters etki yaratabileceğinden bahsediyorum. Bunun dışında önemli bir nokta, yakın zamanda gelen bir kanuni açıklama. Şimdi kariyer firmaları var. Bu kariyer firmaları İşkur'dan lisanslı ve işlerini yapması gereken ilan için İşkur'dan izin aldığı, bedelini ödediği bir çalışmalar yapıyorlar. İnternette de firmalar buraya veriyor. Yalnız sosyal ağlarda hem iş arayanlar hem de adayı arayanlar çok rahatlıkla bir resim koyarak veya şu konuda bir eleman arıyorum diyerek
sosyal ilan dediğimiz bir ilan tarzıyla bırakabiliyorlar. Böyle olduğu zaman iş hem ücretli bu işi veren siteler tarafından etik olmuyor, hem de diğer talepler o tarafa azalmaya başlıyor. Ayrıyeten de İşkur adına bu kanun dışı bir işlem oluyor. Yani sosyal ağlarda bir ilan verecekseniz mutlaka hemen paylaşabilir olsanız bunun izninin daha evvelden alınıyor olması lazım ki şu anda henüz aktif kontrolü çok fazla yok bunun. Ama ilan verenler için söylüyorum, bunun kanun dışı bir durum oldu. Bunun gerekliliğinin yapılması, yakın zamanda bunların da ölçülmesi olduğunda dikkat edilmesi gerekiyor. Bunun dışında kariyerde sosyal olmak kısmına gelince biraz artık adaylar gerçekten bir konuda uzmanlaşması için o konuda araştırma yapması, bir konuda bir yazılar, yorumlar yazarken mantıklı şeyler artık söylemesi lazım. İnsanlar kontrol ediyorlar. Adayları iyice bakıyorlar, yazdığı yazıları ve orada da etkin olması lazım. Yetkinlik düzeyleri de tabii yani, ki biliniyor burada o yazışmalarla. Burada çünkü olay sadece bir resim koyup CV'deki yazılarını yazmak değil. Ayrıca de mutlaka orada etkinliğini gösteriyor olmak lazım. Orada senin farklı gruplar var. İlgilendiğin alanda, özellikle kariyerinle ilgili farklı, mesela misal veriyorum, biz internet pazarlama işi yapıyoruz. İnternet pazarlama ile ilgili grupları açıp buradaki insanlarla bağlantı kurmak, buralarla iş görüşmeleri yapmaktan bahsediyorum. Bunlarla ilgili sen de gruplara katılman lazım aday olarak. Bu konularla ilgilenmen lazım ki kişiler, yani adayı seçecek kariyer sitelerinin o önemli kariyer avcıları dediğimiz kişiler senin bu konuyla gerçekten ilgilenip ilgilenmediğini görsünler. Peki kariyer firmaları ve sosyal ağlar desek, firmalar açısından baksak nasıl bir tablo var? Yani şimdi kariyer firmaları sosyal ağlarda etkin. Onlar da özellikle mesela İnternet kısmında söyleyebileceğim, örnek vereceğim. Mesela Kariyer.net firması Facebook'ta çok güzel bir uygulama yaptı. Bu uygulama şartıyla adaylar bir anda kendi bilgilerini hemen paylaşıp ilgili bir işi olduğunda direkt bulabilir hale geldiler. Bunları yapıyorlar ama yine bu ilanları verirken bu tür firmalar kanuni işlem sürecinde yapıyorlar. Yani orada ben ayrıca şu tür ilanlar da görüyorum. Şöyle bir eleman arıyorum deyip bu yapılabilip paylaşılabilen bir şeydir. Ama şu anda İşkur'un açıklamasına göre, en son yapılan göre kanun dışı bir durum. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Tabii bir de burada biraz daha farklılık var. Şeye de dikkat ediyorlar. Bütün paylaşılan kısımlarda insanlar bilgilerini daha böyle düzgün şekilde paylaşması lazım. Çünkü orada bir günlük dili konuşması var. Bir de başvururken ki daha resmi bir durum var. Ona dikkat etmeleri gerekiyor. Peki. 4 dakikalık süremiz kaldı. Evet. Hemen bir 2010 içinde yıllık değerlendirme alalım. Evet. Çünkü 15 günde bir bizim bir yıl boyunca programımıza katıldınız. Evet. Çok değerli bilgiler verdiniz. Nasıl bir tablo var 2010 yılı için internet dünyası 2010 açısından? yılında biz özellikle sosyal medyanın yeni Türkiye'de gelişmesine başladığında o konuyu ele aldık. Bilinmeyen konuları, özellikle hani nasıl pazarlama yapılır, nasıl yapılması gereken adımlar, dikkat edilmesi gereken, biraz ön planda bunları bahsettik. Firmalar yavaş yavaş, benim gördüğüm, sosyal medya kavramının böyle bir şey var, bunu acaba yapabilir miyiz diye soru sormaya başladılar. Biz bunu görüyoruz. Ben bunu daha evvelden hani gene yaşamıştım. Özellikle internet reklamcılığı zamanında yaşamıştım. İnternet reklamı çıktığında da acaba yapabilir miyiz demişlerdi. Şimdi onu benimsediler. Her firma bunu güzel yapıyor. Güzel bir adım o halde, değil mi? Ama şunu söyleyeyim. Mesela internet reklamcılığının benimsenmesi 2 yıl alırken sosyal medya 6 ay gibi bir süre oldu. Eminim ki önümüzdeki 2011 reklam harcamalarında firmalar bu kısma bütçe ayırmaya başlayacaklar. Bu daha kısa bir oldu ama bunun tabii ki büyük sosyal ağların, çok fazla hedef kitlelerin burada olmasının, bizim gibi bilgileri paylaşıp bunun yararlı olduğu şeylerini, bilgilerini paylaşan diğer arkadaşlarımın onları bilgilendirmesinin etkilerinin büyük olduğunu düşünüyorum ben. Başka hangi konular vardı yıl boyunca özellikle dikkat çekici gördüğünüz? Özellikle mesela kullanabilirlik konusuna biraz bahsettik. Bu önemliydi. Özellikle bir kurumsal siteyi sosyal ağlarda paylaşırken bunun nasıl kullanıldığına dikkat ediyor olmamız lazım. Veya bir tasarımsal olarak kurumsal blokların nasıl yapılması lazım, bunlardan bahsetmiştik. İçerik oluştururken dikkat etmemiz gerekenlerden bahsetmiştik. Bilinen önemli blok, mesela Zing'i buraya davet etmiştik iş ağlarında. Onların ayrıntılarından bahsetmiştik. Açıkçası sosyal ağlardaki bütün önemli noktaları, dikkat etmeleri gereken konulardan bahsediyor olmuştuk. Peki. Az önce de söylediğimiz gibi 15 günde bir bizim konuğumuz oldunuz. Bir yıl boyunca. Çok teşekkür ediyoruz. Yılın sonuna geldik. Tüm katkılarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
güzel bir yıl olması Evet, dileğiyle şimdiden inşallah. iyi seneler diliyoruz. Herkese iyi Mutlu yıllar seneler, diliyoruz. evet. Sağ olun. Sevgili dinleyenler, internet dünyası sanal dünyada sürekli konuğumuzdu. İnternet pazarlama danışmanı, Kültür Üniversitesi öğretim görevlisi Sayın Aytaç Mesci ile birlikteydik. Son konuğumuzdu. Bugün için de programımızın sonuna geldik. İstanbul'dan veda etme zamanı geldi. Program yapımcımız Serpil Erim, teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz ve ben Pınar Kundakçı Temel. Hepimiz için güzel günler olması dileğiyle. Hoşçakalın.